Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Geçen haftaki yeni ayın etkilerini yaşarken bir yandan da dolunay etkilerini yaşamaya başlayacağız bu hafta. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 13-19 Eylül haftası gökyüzü transitlerin burçlar etkilerini paylaşacağım. Son haftalarda Başak Burcu'nda yeni ay gerçekleştiği hem dünyada hem ülkemizde hem de kişisel olarak bazı konuların yenilenmeye başladığını görmeye çalışıyoruz. Sağlık alanında yenilikler karşımıza çıkacak, kamu alanında yenilikler karşımıza çıkacak, hizmet alanlarında, eğitim alanlarında yeni konular karşımıza çıkacak. Özellikle bu ay sonuna kadar bunları kabulleneceğiz. Kişisel olarak da Başak Burcu'nun doğum haritamızdaki yerine göre hayatımıza yenilikler katmaya başlayacağız. Bu evlilik olabilir, yeni bir eğitim alanı olabilir, yeni çocuk konusu olabilir gibi geçen hafta yeni ayın burçları etkilerini detaylıca anlattım. Önceki videodan izleyebilirsiniz. Bu hafta Güneş ve Mars hala Başak Burcu'nda ilerliyor, son derecelerinde ilerliyor. Sağlık, eğitim, kamu, hizmet alanlarındaki konulardaki yenilikler hızla hayatımıza katılacak, hızla da tamamlanacak. Kabullenmeye de çalışacağız bu konuları. Mars 16 Eylül'de Terazi Burcu'na geçiş yapacak. Artık Terazi Burcu'nun doğum haritamızdaki yerine göre yeni bir sınav sürecine başlıyoruz. Bunları da yine burçlar kısmında anlatacağım. Mars Terazi Burcu'nda ilerlerken dünyada ve ülkemizde hak, hukuk, adalet konuları, olguları daha fazla tartışılacak. Bu konularda gündemde daha fazla haberler görmeye başlayacağız. Haksızlıklar, adaletsizlikler daha fazla gündeme gelmeye başlayacak. Bunlar daha fazla tartışılmaya başlayacak. Bu konularda hem dünyada hem ülkemizde yeni düzenlemelerle karşılaşacağız. Yeni yasa konusu, yeni adalet sistemi konusu daha fazla tartışılmaya başlanacak. Ancak bu konular sürüncemede kalacak. Yeni başlangıçlar bu sene olacak gibi görünmüyor. Bu hafta Venüs Akrep Burcu'nda ilerliyor. Para konusunda Akrep Burcu'nun doğum haritamızdaki yerine göre şanslı olacağımız bir hafta olacak. Bunları yine burçlar kısmında anlatacağım. Venüs Akrep Burcu'nda ilerliyor. Aşk konusunda gizli gizemli olmak daha cazip olacak. Duyguları daha yoğun yaşayacağız. Duygular ve gizemli konular biraz abartılabilir. Doğum haritamızdaki konumuna göre bu hafta aşk hayatımızda güzel zamanlar bizi bekliyor. Satürn Kova Burcu'nda ve retro halinde Kova Burcu'nun doğum haritamızdaki yerine göre sene başından beri karşımıza çıkan öğretileri muhakeme etme sürecini yaşayacağız. Bunlardan ders çıkartmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda haritamızdaki Kova Burcu etkisiyle ilgili yavaş adımlar da atmalıyız. Hızlı adımlar bize zarar verebilir. Jüpiter de hala Kova Burcu'nda ve retro halinde. Kova Burcu'nun doğum haritamızdaki yerine göre sene başından beri hangi konularını abarttık, hangi konularda eğitimler aldık, karşımıza çıkan hangi bereketli kısımları biriktirmeden savurduk, kıymetini bilemedik. Bu hafta bunları muhakeme etme sürecini yaşayacağız. Şanslı olduğumuz alanları abartmadan yaşayarak kendimize de nazar etmeyelim. Neptün Balık Burcu'nda ve retro halinde doğum haritamızdaki Balık Burcu'nun bulunduğu yere göre sezgilerimizi 2 kere değerlendirmemiz gerektiğini bir dönemdeyiz. Sezgilerimiz ve rüyalarımızı iyi analiz etmeliyiz. Plüto Oğlak Burcu'nda ve retro halinde özellikle iş dünyasında olanlar son senelerde yaşadıklarınızı değerlendirme süreci içindesiniz. Kayıplarınızı, kazançlarınızı iyi değerlendirmelisiniz. İş dünyası ile ilgili konularda daha yavaş adımlar atmak gerekir. Bu sağlam adımlar için, yeni başlangıçlar için daha iyi olacaktır. Uranüs de artık retro halinde ve Boğa Burcu'nda doğum haritamızdaki Boğa Burcu'nun bulunduğu yere göre özellikle para konusunda çok önemli, kripto para konusunda bu hafta rutin bir durum olabilir. Ani iniş çıkışlar olmasa da bu hafta kripto para konusunda dikkat edilmesi gereken zaman hafta sonu olacak. Burçlar kısmında detaylı anlatacağım. Gezegenlerin retro halinde olması demek düz hareket ettikleri süreçlerde karşımıza çıkan konuları analiz etme zamanı demektir. Retro dönemlerini iyi kullanmalıyız, dersler çıkartmalıyız ki tekrar düz harekete başladığında aynı konulardan sınanmalar yaşamayalım.
Retro zamanında gezegenlerin ve burçların doğum haritamızdaki etkileriyle ilgili de daha yavaş hareket etmeliyiz. Böylece sorunlar yaşamayız. Bu hafta ve sonrasında ülkemizde erken seçim konusu daha fazla gündeme gelmeye başlayabilir. Zaten Kasım ayında erken seçim konusunda son nokta koyulacak gibi görünüyor. Muhtemelen Mart ve Nisan 2022 aylarında tarih belirlenebilir. Önümüzdeki sene seçim tarihi 12-13 Mart 2022 olabilir. Ya da bu tarihlerde ülkemizde yeni ve bazı kararlar alınıp ülkemizin kaderi değişebilir. Hafta başında Ay Yay burcunda olacak. Eğitim konuları daha fazla gündemde olacak. Askeri alanda bazı haberler alabiliriz. Askeri alanda liderler alanında değişimler de olabilir. Hafta ortasında Ay Oğlak burcunda olacak. İşlerle daha fazla meşgul olacağız. İş alanlarında hızlı adımlar atmak daha kolay olacak. Hafta ortasında biraz karamsar hava hakim olacak. İç sesimiz biraz fazla konuşabilir. Hafta sonunda Ay Kova burcunda olacak. Satürn ve Jüpiter'le etkileşim halinde daha fazla olacak. Ani gelişmelere hazır olmalıyız. Halk ve topluluklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Halk ve topluluklarla ilgili bazı konularda sonuçları da alabiliriz. Burçlar kısmında planetlerin etkilerini detaylı anlatacağım. Burçlar kısmına geçmeden önce doğum haritanızı çıkartmalısınız. O zaman daha anlaşılır olacaktır. Doğum haritanızı astrolojigünlüğü.com sayfamdan doğum haritası nasıl çıkartılır kısmından çıkartabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda doğum haritanızı kendiniz yorumlamanızla ilgili videolarda çekeceğim. Pratik bilgilerle kendi haritanızı tanıyacak ve kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Bu yüzden bu haritayı çıkartın. Sayfada belirttiğim gibi tabloda hazırlarsanız sonrasını bana bırakın. Doğum haritanızı anlamanız kolay olacak. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili de astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Doğum haritası analizinin kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Videolardaki gibi tekniklerimi de kullanmıyorum. İstediğiniz dilde doğum haritası analizi için de mail atabilirsiniz. Şimdi 13-19 Eylül arasındaki gökyüzündeki transitlerin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 13-19 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Para ve özellikle kripto para konusunda son senelerde gelgitler yaşamaya başladınız. Aniden yükselen, aniden düşen durumlarla karşılaştınız. Sene başından beri de kripto para gibi konularda yeni şeyler öğrendiniz. Ancak bu hafta kripto para konusunda sabit durumlar olacak. Hatta bazen gerilemeler de olabilir. Daha dikkatli olmalısınız. Son haftalarda sağlık konularıyla çok yoruldunuz. Bu hafta sağlık konularında güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Beklediğiniz sonuçları da alacaksınız. Bu hafta ortasından sonra ilişkileriniz sürekli gündeminizde olacak. İş ilişkilerinizde yoğun olacaksınız. Özel ilişkinizde yoğun olacaksınız. Evlilik hazırlığı yapacaksınız. Evlilik organizasyonları yapacaksınız. Sorunlu giden evliliğinizi veya ilişkinizde sorgulamaya başlayacaksınız. Ortak işlerle ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla daha fazla görüşmeye başlayacaksınız. Ortak işlerle ilgili çalışmalarda yoğun olacaksınız. Daha önceden planladığınız ortak işlerinizi sonuçlandırmaya da başlayacaksınız. Sorunlu giden ortaklık konuları da varsa bunları düşüneceksiniz. Bunlarla ilgili belki de ayrılık kararı da alabilirsiniz. Bu hafta ikili görüşmeler sizi yorabilir. İletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Sizi biraz gergin yapabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Ev almak, ev satmak, ev taşımakla ilgili bu haftadan sonra yeni kararlar alacaksınız. Bunları da Ekim sonuna kadar uygulayacaksınız. Bu hafta evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Duygu ve mantık karmaşası da yaşayabilirsiniz. Aniden karar alıp aniden de uygulayabilirsiniz.
Eğitim hayatında olanlar bu haftadan sonra eğitim konularıyla çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi bunaltabilir, zorlayabilir. Sabrederseniz başarılı olacaksınız. Bu hafta para konusunda biraz daha dikkatli olmalısınız. Çok fazla harcama yapabilirsiniz. Hesaplarınız karışabilir. Eşinizle ilgili para konularında da daha fazla para harcayabilirsiniz. Eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili sağlık konuları da karşınıza çıkabilir. Bu haftadan sonra bu konular sona erecek. Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar bu hafta yoğun bir iş temposunda olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz başarılı olacaksınız. Sabredemezseniz işinizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta yeni işe başlamak, iş değiştirmek, terfi etmek, iş yeri değiştirmek konuları gündeminizde olacak. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ve eğitim sektöründen beklediğiniz haberleri bu hafta alabilirsiniz. Bu eşinizle veya partnerinizle ilgili haber de olabilir. Bu olumlu ve güzel bir haber olacak. Bu hafta çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizde daha yapıcı, daha adil ve adaletli olacaksınız. İlişkilerinizde denge kurmaya çalışacaksınız. Eski yatırım konularıyla ilgili sonuçları alabilirsiniz. Bunlarla ilgili imzalar atabilirsiniz. Bu yatırım sizin için kazançlı bir yatırım olacak. Hafta başında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzaktan beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Hafta başında eğitimle ilgili beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Eğitim konusunda hafta başında başarılı olacaksınız. Hafta ortasında işlerle çok yoğun olacaksınız. İşlerinizi toparlamak kolay olacak. İş görüşmeleri için hafta ortasında randevu verebilirsiniz. Görüşmelerde başarılı olacaksınız. Hafta sonunda arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Partnerinizle birlikte sosyal ortamlarda zaman geçirebilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 13-19 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta özellikle para konusunda eşiniz veya partnerinizle ilgili para konusunda güzel haberler alabilirsiniz. Haftaya güzel haberlerle başlayabilirsiniz. Bu hafta kripto para biraz hareketsiz gibi görünüyor. Kripto para değil, yeraltı kaynakları ve madenlerle ilgili parasal kaynaklar, altın gibi, petrol gibi daha fazla para getirisi olabilir. Son haftalarda aşk ilişkinizle ilgili konular gündemimizdeydi. Aşk ilişkinizi muhakeme ettiniz, sorguladınız. Aşk ilişkinizle ilgili bazı kararlar almak istediniz. Bazen gerildiniz, bazen duygularınız karıştı. Mantıklı düşündünüz. Bu hafta aşk ilişkinizde daha duygusal olacaksınız. Son haftalardaki gerginlik ortadan kalkacak. Hızla kararlar alacak ve uygulayacaksınız. Bu hafta aşkta şanslısınız. Evli ve ilişkisi olanlar partnerinizle birlikte duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Bunun için planlar yapabilirsiniz. Duygusallık yoğun olacak. Romantik planlar da yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta aşkı bulabilirsiniz. Duygusal bir ortamda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu hafta sağlığınıza dikkat etmesiniz. Böbrekler, pankreas, sırt ağrıları olabilir. Bu konulardaki kontrolleri yaptırmalısınız. Bu hafta çocuklarla ilgili konularda çok duygusal olacaksınız. Çocuk veya çocuklarınızın sağlığıyla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu konuda olumlu haberler de alabilirsiniz. Çocuklarla ilgili yeni konularda gündemimize gelebilir. Onların hayatına yeni bir dönem başlayacak. Bu sizin hayatınızda da yenilikler katacak. Bu hafta topluluk önünde olacaksınız. Sahne sanatlarıyla ilgili işlerinizde göz önünde olacaksınız. Parlayacaksınız. Daha başarılı olacaksınız. Bu konularda yeni başlangıçlar yapmak için de güzel bir hafta olacak.
Bu hafta yatırım konularıyla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Yeni yatırım konularıyla ilgili beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Bu olumlu ve güzel bir gelişme olacak. Evinizle ilgili değişiklikler yapmak için de güzel bir hafta. Evinizin dekorasyonunda değişiklikler de yapabilirsiniz. Bu hafta ortasından sonra sağlık konuları daha fazla gündemimizde olmaya başlayacak. Şimdiden enerjinizi toplamaya çalışın. Sağlıkla ilgili kontrollerinizi yaptırın. Böylece bu süreci daha kolay tamamlayabilirsiniz. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ile ilgili beklentileriniz varsa, haberler bekliyorsanız önümüzdeki haftadan sonra bu sonuçları alabilirsiniz. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, e-ticaret gibi konularda bunlarla ilgileniyorsanız bu alanlarla ilgili konuları bu hafta toparlamaya başlayacaksınız. Önümüzdeki hafta bunlardan beklediğiniz sonuçları da alacaksınız. Son bir senedir parasal konularda değişimler yaşadınız. Yatırım konularınız değişti, para kazanma sistemleriniz değişti. Sizin bu hayata gelme amaçlarınızdan biri kesinlikle para kazanma konusu. Bunun bilincindesiniz. Para kazanmazsanız, parayla ilgili güzel gelişmeler olmazsa siz hayatın sonu diye düşünenlerdensiniz. Son bir senedir para yatırım konusundaki değişimler de sizi krizler geçirmenize neden oldu. Siz pratik düşünen ve hızlı aksiyon alan birisiniz. Bu yüzden bu krizde pratik ve hızlı çözümler de ürettiniz. Bu sene sonuna kadar bu konular yine gündemde olacak. Para konusundaki, yatırım konusundaki değişimleri kabullenecek ve çözümler üretmeye devam edeceksiniz. Hafta başında banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Borç alacak konularıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Hafta ortasında uzaklardan beklediğiniz haberleri alabilirsiniz veya uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Hafta sonunda işlerinizle ilgili konuları artık toparlayacaksınız. İşlerinizle ilgili hafta sonunda yoğunda olacaksınız. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerini kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 13-19 Eylül arasındaki gökyüzü transitine burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Kripto para ve para konusunda bu hafta sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Sezgileriniz size yön gösterecek. Sezgilerinize güvenebilirsiniz ancak yine de dikkatli olmalısınız. Eğer gizli gizemli konularla da ilgileniyorsanız, yeraltı kaynaklarıyla ilgileniyorsanız, altın gibi, petrol gibi yeraltı kaynaklarıyla ilgili para kazanıyorsanız bu hafta bu konulardan daha fazla para kazanabilirsiniz. Son aylarda eviniz, aileniz, ebeveynleriniz, eşinizle ilgili konularla ilgilendiniz. Bunlarla ilgili değişimleri tamamladınız. Bu hafta ortasına kadar bu konuları sonuçlandıracaksınız. Bu hafta ortasından itibaren aşk hayatınızla ilgili konular daha fazla gündeminizde olmaya başlayacak. Ekim sonuna kadar aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar almak isteyeceksiniz. Aşk konusunda artık eski fikirleriniz değişmeye başlayacak. Daha mantıklı düşünmeye başlayacaksınız. Duygularınızla değil, mantığınızla karar almak isteyeceksiniz. Bu yüzden aşk ilişkinizi sorgulamaya başlayacaksınız. İlişkinizle ilgili evlilik kararı alabilirsiniz ya da ilişkinizle ilgili ayrılma kararı da alabilirsiniz. Bu hafta ortasından itibaren aşk konusunda biraz gergin olabilirsiniz. Bunun olabileceğini düşünerek buna göre de davranmaya başlayabilirsiniz. Bu hafta eşinizle birlikte romantik planlar yapabilirsiniz. Eşinizle birlikte uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Bu haftadan sonra çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda yoğun olacaksınız. Onların hayatındaki değişim sizin de hayatınızda değişimlere neden olacak. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla daha fazla zaman geçirmek zorunda kalacaksınız. Onların hayatında yeni başlangıçlar olacak. Çocuklarınızla ilgili özellikle eğitim konularında yeniliklerle karşılaşacaksınız.
Bu hafta evinizde çocuk konusu nedeniyle değişiklikler de yapabilirsiniz. Bunu da bu hafta tamamlayabilirsiniz. Bu hafta topluluk önünde, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlarda daha ön planda olmaya başlayacaksınız. Sosyal mecralarla, sosyal alanlarla, topluluk önünde olmakla ilgili eski fikirleriniz de artık değişmeye başlayacak. Artık daha göz önünde olmaya başlayacaksınız. Bunu da kabullenmeye başlayacaksınız. Bu durum sizi biraz fazla yoracak. Şimdiden enerjinizi toplamaya başlayabilirsiniz. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa bunlarla ilgili bu hafta yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu başlangıç size hem başarı kazandıracak hem de para kazandıracak. Bu hafta bu işlerinizde çok yoğun olacaksınız. Sanatla ilgili, sahnelerle ilgili işlerinizde başarılı da olacaksınız. Yeni iş arayanlar, çocuklarla ilgili konularda, eğitimle ilgili alanlarda, sahne sanatlarıyla ilgili konularda yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu hafta sağlık konusu da gündemimizde olacak. Sağlıkla ilgili güzel haberler alacaksınız. Estetik ve güzellikle ilgili işlemlerinizi rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Bunlarla ilgili daha fazla para da harcayabilirsiniz. Başka şehirde, başka ülkede yaşama fikriniz varsa, sene başından beri bununla ilgili adımlar attıysanız, hala bunu tamamlamadıysanız bunlarla ilgili hayallerinizi kurun. Ekim ortasına kadar bu konularla ilgili planlarınızı da yapın. Ekim ortasından sonra bu hayallerinize hız kazandıracaksınız. Hafta başında ikili görüşmeler daha fazla yapacaksınız. İlişkilerinizde bazı konuları toparlayacaksınız. Hafta ortasında finansal olarak yoğun olacaksınız. Alacak verecekle ilgileneceksiniz. Belgelerle ilgili imzalar olabilir. Ev, yatırım, yeni sözleşmelerle ilgili imzalar da atabilirsiniz. Hafta sonunda uzun yolculuklar yapacaksınız. Bu çocuklarla ilgili olabilir, aşk ilişkinizle ilgili olabilir. Aniden karar verip aniden yola çıkabilirsiniz. Güzel zamanlar geçireceksiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlginize şimdiden teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yengeç burcu olanlar 13-19 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta çocukları ilgilendiren işlerde çalışıyorsanız bu konulardan bu hafta daha fazla para kazanabilirsiniz. Hafta sonunda gereksiz yere de daha fazla para harcayabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Son haftalarda kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizle ilgili bir sınav halindeydiniz. Onları anlamaya çalıştınız. Bazen gergin durumlarla karşılaştınız. Bu hafta onlarla ilgili konuları toparlayacaksınız. Anlayacaksınız, değerlendireceksiniz ve artık kabulleneceksiniz. Medyayla, iletişimle, lojistikle, pazarlamayla ilgili işlerinizi de toparlayacaksınız. Bu işlerinizle ilgili konuları hızla tamamlayacaksınız. Bunlarla ilgili yenilikler de karşınıza çıkmaya başlayacak. Bu hafta ortasından itibaren evinizle ilgili konular daha fazla gündeme gelmeye başlayacak. Ev taşımak, evde büyük tadilatlar yapmak, evle ilgili yatırım yapmak konularıyla daha fazla ilgileneceksiniz. Bunlarla ilgili hayallerinizi ve planlarınızı yapmak için yeni bir süreç başlayacak. Ancak 27 Eylül 19 Ekim arasında bu işlemlerinizi gerçekleştirmek zor olabilir. Bu tarih aralığından önce ya da sonrası için planlar yaparsanız yorulmadan ve üzülmeden daha kolay tamamlarsınız. Bu hafta uzun yolculuklarda daha fazla yapacaksınız. Başka ülke, başka şehre gitme planlarınızı da tamamlamaya çalışacaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Ancak 27 Eylül 19 Ekim arasında yapacağınız organizasyonlarda sorunlar yaşayabilirsiniz. Ya bu tarih aralığında organizasyonlar yapmayın ya da bazı aksaklıklar olacağını bilerek daha dikkatli olun.
Bu haftadan sonra ebeveynlerinizle ilgili konular sizin gündeminizde olacak. Onlarla ilgili yeni haberler alabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ebeveynlerinizle aranızda bazı gergin durumlarda yaşanabilir. Bunun olabileceğini de bilirseniz sakin kalmaya çalışabilirsiniz. Bu hafta eşinizle, partnerinizle olan ilişkinizi kendi içinizde sorgulamaya başlayacaksınız. İlişkinizle ilgili ciddi kararlar alacaksınız. İlişkinizle ilgili evlilik kararı alabilirsiniz. Evliliğinizle ilgili ayrılık kararı alabilirsiniz. Gezegenlerin sizi sınadığını bilin. İlişkilerinizle ilgili değişimlerde buna dikkat edin. Ani kararlar alıp uygularken bir daha düşünseniz iyi olur. Gayrimenkul alanında, yemek sektöründe, dekorasyonla ilgili alanlarda, evle ilgili alanlarda işleriniz varsa bu hafta bunlarda yoğun olacaksınız. Bu işlerinizle ilgili değişimler yapmak zorunda kalabilirsiniz. İş yerinizi değiştirebilirsiniz, işinizi değiştirebilirsiniz, işinizde terfi de alabilirsiniz. Bu hafta aşk konusu gündemimizde olacak. Aşk ilişkinizde duygusal ve romantik planlar yapabilirsiniz. Yoğun duygular içinde olacaksınız. Yeni aşk arayanlar bu hafta yeni aşkı bulmanız daha kolay olacak. Algılarınız açık olsun. Duygusal ve romantik bir ortamda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Mars ve Satürn burcu, Yengeç burcu olanlar bu hafta işlerinizle ilgili yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz başarılı olacaksınız. İşinizle ilgili değişimler başlayacak. Yoğunluk başlayacak. Buna da hazır olmalısınız. Bu hafta çocuklar konusunda daha duygusal olacaksınız. Çocukların duygusal hayatıyla ilgileneceksiniz. Onlara destek olacaksınız. Sene sonunda çocuklarla ilgili planlarınız da sonuçlanacak. 19 Kasım'dan sonraki tutulmalar sizi çocuk konusunda değişimlere zorlayacak. Şimdiden bununla ilgili hayallerinizi kurun, planlarınızı yapmaya başlayın. Hafta başında sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mistik konularla ilgilenerek sağlık konusunda çözüm üretmek daha kolay olacak. Hafta ortasında ikili görüşmeler yapacaksınız. Eşinizle, partnerinizle görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Bu görüşmelerde inatçılık biraz fazla olabilir. Bu nedenle biraz gerginlik olabilir. Hafta ortasında buna dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda finans konularıyla ilgileneceksiniz. Borç alacak konularla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Bunlarla ilgili konuları toparlayacaksınız. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 13-19 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Para konuları son aylarda sürekli gündemimizdeydi. Bu hafta borsa ve yatırımla ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bunlardan olumlu sonuçlar alacaksınız. Parasal olarak bu hafta güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız. Para konusunda şans sizinle olacak. Ev alma, yatırım yapma ile ilgili planlarınızı bu hafta gündeme alabilirsiniz. Bu hafta ektiklerinizin karşılığını almaya da başlayacaksınız. Beklediğiniz para da elinize geçecek. Sene başından beri ilişkiler konusunda yoruldunuz. Aniden başlayan, aniden biten konular sizi çok yordu. Ortaklarınızdan, iş arkadaşlarınızdan, eşinizden, ilişkinizden, onlardan çok şey öğrendiniz. Onlara çok şey öğrettiniz. Umarım öğrendiniz. Ekim ortasına kadar bu öğrendiklerinizi muhakeme edeceksiniz. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Ekim ortasından itibaren iyi öğrendiniz mi diye sınavlar içinde olacaksınız. Bu yüzden aynı şeyleri yaşamamak için bunları çok iyi analiz edip Ekim ortasından itibaren başlayacak yeni ilişkilerinizde, ilişkilerinizdeki yeniliklerde yeni tecrübeler kazanmayı hedeflemelisiniz. Ekim ortasına kadar ilişkilerle ilgili yavaş adımlar atmalısınız. Gezegenler retro halinde, yani yavaş ilerliyorlar. Mayıs'tan beri ilişkiler konusunda hızlı adımlar attıysanız bunlarda daha fazla sorun yaşadınız.
Mayıs'tan beri Satürn retro halinde, sizin de ilişkiler konusunda retro, yani yavaş ilerlemeniz gerekiyor. Ekim ortasına kadar ilişkilerle ilgili hızlı adımlar atmamalısınız. Bu hafta evinizle ilgilenmeye başlayacaksınız. Evinizin dekorasyonuyla ilgilenebilirsiniz. Bununla ilgili harcamalar da yapabilirsiniz. Bu hafta eşinizle veya partnerinizle birlikte duygusal zamanlar geçirebilirsiniz. Romantik planlar yapabilirsiniz. Bu hafta eşinizle ilgili para konuları gündeme gelebilir. Eşinizle veya partnerinizle ilgili daha fazla parada harcama yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, ebeveynleriniz veya akrabalarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Duygusal ve romantik ortamda yeni bir ilişki başlayabilir. Ancak gizemli bazı konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Başka şehirde, başka ülkede yaşama, çalışma fikriniz varsa 19 Kasım'dan sonraki süreçte bu düşüncelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunlarla ilgili hayaller kurmaya başlamalısınız. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla, yakın çevrenizdeki kişilerle daha fazla ilgileneceksiniz. Onlarla yoğun iletişim halinde olacaksınız. Bu hafta onlarla ilgili konular daha fazla gündeminizde olacak. Bu hafta telefon gibi iletişim araçlarını daha fazla kullanacaksınız. Bazen bu görüşmeler sizi çok yoracak. Bunun bilincinde olursanız, dikkatli olursanız sorun yaşamazsınız. Yeni yatırım planları ile ilgili araştırmalar da yapabilirsiniz. Gayrimenkul alım satımı ile ilgili konularda adımlar atabilirsiniz. Bu konularda güzel gelişmelerle de bu hafta karşılaşacaksınız. İletişim araçlarını bu hafta çok fazla kullanacaksınız. Bunları kullanırken daha yavaş olmalısınız, daha sakin olmalısınız, hızdan kaçınmalısınız. Yoksa sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Son bir senedir sporla ilgili ertelediğiniz konuları bu sene sonuna kadar tamamlayacaksınız. Sporla ilgili yazı, kitap, iletişim, medya, pazarlama konularıyla da ilgileneceksiniz. Bunlarla ilgili daha önceden yaptığınız planlara da hız kazandırabilirsiniz. Hafta başında aşk konusu gündeminizde olacak. Aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Bazı konuları netleştireceksiniz. Güzel enerjiler var. Romantik planlar da yapabilirsiniz. Çocuklarla ilgili de hafta başında güzel haberler alabilirsiniz. Çocuklarla ilgili para konularında harcamalar da yapabilirsiniz. Hafta ortasında sağlığınıza biraz dikkat etmelisiniz. Kuşkucu, karamsar ve kötümser düşünceler psikolojinizi ve sağlığınızı hafta ortasında bozabilir. Hafta sonunda partnerinizle birlikte vakit geçirmek için zaman ayırabilirsiniz. İlişkinizle ilgili ani bir gelişmede yaşayabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 13-19 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta kardeşlerinizden, akrabalarınızdan para konusunda destek alabilirsiniz. Olumlu para konuları olacak. Bu hafta Güneş burcunuzda, yani Başak burcunda, bu hafta doğanların doğum günleri kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Mars da bu hafta ortasına kadar burcunuzda ilerleyecek. Hem Güneş hem Mars son derecelerinde olacak. Bu yüzden enerjiniz çok yüksek olacak. Sanki bütün işleri ertelediniz de şimdi son dakika toparlayacak gibi olacaksınız. Bunu şimdiden bilin. Toparlanacak konuları iyi tespit edin. Planlarınızı yapın. Bunları hızla tamamlayacaksınız ama kendinizi biraz yorabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Son aylarda yaşadığınız gerginlikler artık bitiyor. Evinizle ilgili, eşinizle ilgili, işinizle ilgili gergin durumlar geride kalacak. Bu hafta ortasından itibaren daha sakin ilerleyeceksiniz. Son aylarda yaşadıklarınızı düşüneceksiniz. Bunlarla ilgili yaptığınız değişimleri toparlayacaksınız.
Özellikle ev ve ilişkiler konusundaki değişimleri bu ay sonundaki dolunayla kabullenmek daha kolay olacak. Bu haftadan sonra para konuları karşınıza çıkacak. Son aylarda ektikleriniz, tohumlarınızın meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Yeni iş arayanlar bu hafta mutlaka başvuru yapın. Hemen olumlu sonuçta alabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz ya da bu ay sonuna kadar bu organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Evliliğiniz veya ilişkinizle ilgili kafanızda sorular varsa, hala netleşmediyse yine ay sonundaki dolunayda bununla ilgili sonucu alabilirsiniz. Tutulmalar sene sonuna kadar evlilik ve ilişki konusunda hala sizi değişime zorluyor. Bunun bilincinde olun ve buna göre davranın. Bu hafta iş konusunda şanslı olacaksınız, ön sıralarda olacaksınız. İşiniz varsa parasal olarak güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Para konusunda şanslı olacaksınız. Bu hafta ortasına kadar biraz gergin olabilirsiniz. Buna da dikkat etmelisiniz. Bu hafta kardeşlerinizle birlikte duygusal zamanlar geçirebilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili para konusunda güzel gelişmeler de olacak. Onlardan parasal destek de alabilirsiniz. Özellikle doğum haritasında Başak Burcu 24 derece olanlar, aşk konusunda gizli kapaklı konular karşınıza çıkabilir. Gizli kapaklı konular açığa çıkabilir. Bu ilişkilerinizdeki sorunları çözmenize de yardımcı olabilir. Hafta başında evinizle ilgileneceksiniz. Evinizle ilgili konuları hızlı ve kolayca tamamlayacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Hafta ortasında çocuklarla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Geçmişte yarım kalmış çocuklarla ilgili konuları toparlayacaksınız. Hafta ortasında eski aşk ilişkinizle ilgili gelişmeler olabilir. Bazı konular açıklanmak zorunda kalabilir. Hafta sonunda eski sağlık konuları karşınıza çıkabilir. Bunlara hızlı çözümler üreteceksiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğ@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 13-19 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu haftanın para konusunda şanslısı sizsiniz. Beklediğiniz para elinize geçebilir. Borsa gibi yatırım alanlarında daha fazla para kazanabilirsiniz ama yine de dikkatli olmalısınız. Yeraltı kaynaklarından, altın gibi, petrol gibi değerli kaynaklardan daha fazla para kazanabilirsiniz. Son zamanlarda Merkür, Mars ve Güneş sizi biraz gergin yaptı. İçinizde patlamaya hazır bombayla dolaştınız. Bazen gerekli veya gereksiz yerde bu bombaları patlattınız. Bu hafta ortasına kadar bu durum biraz daha devam edecek. İçinizdeki fırtınayı kontrol etmelisiniz. Zaten bu hafta ortasından, yani 16 Eylül'den sonra hayatınızda yeni bir süreç başlayacak. Son aylarda kırıp döktüklerinizi toparlamaya çalışacaksınız. Son aylarda planladığınız değişimleri yapmaya çalışacaksınız. Hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir süreç başlayacak. Geçen 2 senenin izleri hala üzerinizde baskı yapmaya devam ediyor. O izleri silmenin en kolay yolu aslında uzun yolculuklar yapmak, olduğunuz yerden uzaklaşmak, ama bu konuda da kendinizi kısıtlanmış gibi hissediyorsunuz. Sanki sizi bağlayan, uzun yolculuklar yapmanızı engelleyen konular var. Bu ya çocuk konusu olabilir, ya aşk konusu olabilir. Çocuk veya aşk konusundaki sınavlarınızla ilgili biraz daha detay vereceğim biraz sonra, ama şunu bilmelisiniz ki uzun yolculuklarla ilgili geçen senelerde daha rahattınız. Bu sene bu rahatlık 180 derece değişmek zorunda kaldı tutulmalar nedeniyle.
Bunu artık kabullenmelisiniz. Buna göre çözümler üretmelisiniz. Yoksa sürekli üzülmek zorunda kalabilirsiniz. Çocuk konusuna gelirsek, sene başından beri çocuk konusunda kendinizi eğitmek zorunda kaldınız. Çocuklardan çok şey öğrendiniz, öğrenmek zorunda kaldınız. Çocuklarla ilgili aniden başlayan, aniden biten konular oldu. Bu da sizi çok yordu. Ekim ortasına kadar bunu çok fazla düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Bu derslere iyi çalışın. Ekim ortasından sonra çocuklarla ilgili yeni konularla karşılaşmaya başlayacaksınız. Bunlardan yeni şeyler öğrenmeye de çalışacaksınız. Aşk konusuna gelince, aşk konusunda bu senenin gazisi sizsiniz. Sürekli yaralar alıp o yaraların iyileşmesini beklerken yeniden darbeler aldınız. Aslında bu konular size yabancı değil. Yani aniden başlayan aşk konusu, aniden biten aşk konusu sizin için yabancı bir konu değil. Çünkü siz aşk insanısınız. Bu şekilde aşk ilişkilerine alışkınsınız. Ancak bu seneki aşk konuları sizi eğitmeye çalışıyor. Aşkta yara nasıl alınır, aşkta yara nasıl iyileştirilir, bunları görmeniz gerekiyor. Belki bunlardan çıkartacağınız dersler size geçmişle hesaplaşma sürecini yaşatıyor. Geçmişte aniden başlayan, aniden biten aşk konularındaki hatalarınızla yüzleşmek zorunda kaldınız belki. Yaralarınızla yüzleşme zorunda kaldınız belki. Bu seneki dersler ve sınavlara dikkat edin. Ekim ortasına kadar da bunları düşünme fırsatı olacak. Bunlardan dersler çıkartmalısınız. Çünkü Ekim ortasından itibaren yeni dersler ve sınavlar karşınıza çıkacak. Ekim ortasına kadar aşk konusunda yavaş adımlar atın. Başlangıç yapacaksanız yavaş ilerleyin. Hızlı adımlar size hata yaptırır. Sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar bu haftadan sonra yoğun bir tempo içinde olacaksınız. Yeni bir süreç başlayacak. Eğitimle ilgili bazen gerileceksiniz. Sabrederseniz başarılı olabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Biliyorsunuz burcunuzda Merkür Retrosu olacak. 27 Eylül'de başlayacak, 19 Ekim'de bitecek. Buna dair ilerleyen videolarda detayları anlatacağım ama şimdiden söylemeliyim. 27 Eylül 19 Ekim arasındaki evlilik organizasyonlarınızda bazı sorunlar olabilir, aksaklıklar olabilir. Daha dikkatli olmalısınız, daha yavaş hareket etmelisiniz. Hafta başında kardeşlerinizle birlikte zaman geçirebilirsiniz. Onlarla ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Hafta ortasında evinizle ilgili değişiklikleri yapmaya başlayabilirsiniz. Uzun yolculuk yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Hafta sonunda çocuklarla vakit geçirebilirsiniz. Çocuklarla ilgili ani bir gelişme de olabilir. Yine hafta sonunda aşk ilişkinizle ilgili de bazı kararlar almak isteyebilirsiniz. Ancak bu kararları netleştirmek için daha yavaş olmalısınız. Yavaş adımlar atmalısınız. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerini kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 13-19 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Para bu hafta gündemimizde olacak. Para konusunda şanslı olacaksınız. Beklediğiniz para elinize geçebilir. Parayla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Venüs burcunuzda para konusunda güzel fırsatlarla karşılaşmanıza neden olacak. Mars ve Satürn burcunuz Akrep burcu ise işinizden dolayı olumlu para konularda karşınıza çıkacak. Bu haftanın diğer güzel haberi de aşkta şanslı olacağınız bir hafta olacak. Bu haftadan sonra daha duygusal olacaksınız, daha romantik olacaksınız. Duygularınızı paylaşmak daha kolay olacak. Yeni aşk arayanlar bu hafta yeni aşkı bulabilirsiniz. Duygusal ve romantik bir başlangıç yapabilirsiniz.
Bu hafta ve bu haftadan sonra sosyal mecralarla ilgili yeni projelerinizi geliştirebilirsiniz. Bunlarla ilgili daha fazla çalışma yapabilirsiniz. Bu işlerden daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu hafta sosyal mecralardan, sosyal alanlardan parasal kazançlar da sağlayabilirsiniz. Bu alanlarda güneş gibi de parlayacaksınız. Son haftalarda arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Onlarla olan ilişkilerinizi sürekli sorguladınız. Bazı arkadaşlarınızla gergin durumlar yaşadınız. Bu hafta arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde net kararlar alacaksınız. Bitiş ya da devam kararı alabilirsiniz. Son haftalarda arkadaşlarınızla birlikte iş yapmaya başladıysanız bu haftadan sonra bu işlerinize hız kazandıracaksınız. 6 ay bu işlerinizi hızla devam ettireceksiniz. Özellikle arkadaşlarınızla birlikte sosyal mecralarda başlayacağınız işlerde başarılı olabilirsiniz. Bu hafta ruhsal olarak biraz zor bir süreç başlayacaksınız. Sanki hayatınızda değişim yapmak istiyorsunuz da bununla ilgili plan yapmaya başlayacak gibi olacaksınız. Bu haftadan sonra sürekli planlar yapmaya başlayacaksınız. Hayatınızda neleri değiştirmek istiyorsunuz? Bunları düşünmeye başlayacaksınız. Bunlarla ilgili değişimleri de Kasım ayından itibaren gerçekleştirmeye başlayacaksınız. Bu hafta kendi içinizde çok fazla konuşacaksınız. Buna siz de şaşıracaksınız. Kendi kendinizle konuşur halde olacaksınız. İç sesiniz çok fazla aktif olacak. Bu durum sizi ruhsal olarak yorabilir. Buna çözüm olarak sanatı, müziği, sahne sanatlarını hayatınıza katmalısınız. Onların mırıldanmak, kendi içinizde konuşmaktan daha iyi olacaktır. Sanatla ilgilenenler bu haftadan sonra bu konularda daha başarılı olacaksınız. Bu konularda yeniliklerle karşılaşacaksınız. Bu konulardaki işleriniz varsa bunlarda yoğun olacaksınız ve başarılı olacaksınız. Bu hafta arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçireceksiniz. Arkadaşlarınız arasında güneş gibi parlayacaksınız. Çok fazla da göz önünde olacaksınız. Estetik ve güzellikle ilgili işlemlerinizi de bu hafta yaptırabilirsiniz. Bu hem size enerji katacak hem de kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak. Sene başından beri eşinizle ilgili konular gündeminizdeydi. Evliliğinizle ilgili sınav halindeydiniz. Evliliğinizle ilgili bazen gerildiniz, bazen değişiklik istediniz. Çoğu zaman özgür olmak istediniz. Mayıs'a kadar da bu çelişkilerle karşılaştınız. Eşinizle ilişkinizde kararlar vermek istediniz. Mayıs'tan beri de evliliğinizi, eşinizle olan ilişkinizi sürekli sorguladınız. Eğer hala sorunlarınız devam ediyorsa Ekim ortasına kadar kendi içinizdeki sorgulama sürecek. Ekim ortasından sonra artık karar verme zamanı olacak. Kasım ayından sonra ciddi kararlar alacaksınız. Bu sizin kontrolünüzde olmayan kararlar da olabilir. Zaten 19 Kasım'daki ay tutulması evlilik konusunda, ilişkin konusunda büyük değişimi işaret ediyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu da kabullenmeye çalışacaksınız. Hafta başında parasal konularla ilgileneceksiniz. Olumlu para konuları olacak. Hafta ortasında kardeşlerinizle zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle birlikte bazı konuları konuşacak ve sonuçlandıracaksınız. Hafta sonunda evinizde vakit geçirebilirsiniz. Evinizle ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz. Uzun yolculuklara da çıkabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerini kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 13-19 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta para konularını sürekli düşüneceksiniz. Psikolojiyle ilgili işleriniz varsa, mistik konularla ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerden daha fazla para kazanabilirsiniz. Son haftalarda iş ve veya eğitim konuları sizi çok yordu. Ağustos başından beri iş
veya eğitim konularıyla ilgilenmekten yoruldunuz. Eğer eğitimle ilgili işiniz varsa daha fazla yoruldunuz. Bu hafta ortasından itibaren bu yorgunluğun üstüne kahve içme zamanı başlıyor. Bu haftadan sonra daha rahat olacaksınız. Sosyal alanlarda daha fazla zaman geçirmeye başlayacaksınız. Son aylarda emek verip çalıştıysanız artık emeklerinizin karşılığını da alacaksınız. Bu hafta işlerinizden daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız. Eğitim konularındaki emeklerinizin karşılığında büyük başarılar olacak. Eğer sosyal mecralarda işleriniz varsa bu haftadan sonra bu konularda daha yoğun olmaya da başlayacaksınız. Sosyal mecralarda işinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız bu hafta çok uygun olacak. Sosyal mecralarla ilgili başlangıçları yapabilirsiniz. Bu başlangıç size büyük başarılar ve büyük kazançlar da getirecek. Bu hafta yeni kişilerle tanışacaksınız. Bu yeni kişilerle çok çabuk arkadaş olacaksınız. Onlardan çok şey öğreneceksiniz. Onlar da sizden çok şey öğrenecek. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde muhakeme edeceksiniz bu hafta. Bazen gereksiz tartışmalarda yaşayabilirsiniz. Sakin kalırsanız büyük sorun yaşamazsınız. Yeni iş arayanlar sanatla ilgili, sahne sanatlarıyla ilgili, sosyal mecralarda, e-ticaret gibi alanlarda yeni işler karşınıza çıkabilir. Algılarınız açık olsun. Bunları değerlendirmelisiniz. İşiniz varsa sosyal mecraları, sosyal alanları, e-ticaret gibi alanları daha fazla kullanırsanız çok başarılı olursunuz. Çok para kazanabilirsiniz. Bu hafta işlerinizden daha fazla para kazanacaksınız. İşinizle ilgili beklediğiniz para da varsa bu elinize geçebilir. Bu hafta çok fazla duygusal olabilirsiniz. Duygularınızı kendi içinizde yaşayabilirsiniz. Sezgileriniz çok kuvvetli olacak. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Mistik konularla ilgilenmek için de güzel bir hafta olacak. Tutulmaların etkileri hala devam ediyor. Eşinizle ilgili, ortağınızla ilgili, ilişkilerinizle ilgili konuları Aralık ayında sonuçlandıracaksınız. 4 Aralık'tan sonra da ilişkilerinizle ilgili artık yeni bir süreç başlayacak. Son 2 senedir sağlık konusunda aniden gelişen konularla karşılaştığınız 19 Kasım'dan sonra sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Sağlıkla ilgili eski konular bitecek, geride kalacak ancak yeni sağlık konuları da karşınıza çıkabilir. Kontrollerinizi yaptırmakta fayda var. Sağlık konularına daha kolay çözümler üreteceksiniz. Sene başından beri iletişim, medya, pazarlama veya lojistikle ilgili konularda büyük sınavlar yaşadınız. Başlangıçlar oldu, bitişler oldu. Bazen gerildiniz, bazen başarılar kazandınız. Ekim ortasına kadar bunları muhakeme edeceksiniz. Ne kazandınız, ne kaybettiniz bunları düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Ekim ortasından itibaren bu konulardaki sınavlara devam edeceksiniz. Hafta başında enerjiniz yüksek olacak. İşle ilgili, ilişkilerinizle ilgili görüşme yapmak için hafta başına randevu verebilirsiniz. Görüşmelerle başarılı olacaksınız. Hafta ortasında parasal olarak güzel gelişmeler olacak. Beklediğiniz para elinize gelebilir. Hafta sonunda kardeşlerinize vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili bazı konularda sonuçlanabilir. Hafta sonunda çevrenizdeki kişilerle daha fazla iletişim halinde olacaksınız. Çok fazla görüşme yapacaksınız. Farklı kişilerle tanışma fırsatı da bulabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğ@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarındaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 13-19 Eylül arasındaki transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Kripto parayla ilgili bu hafta şanslı olabilirsiniz. Ancak dikkatli de olmalısınız. Ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Son haftalarda uzun yollarla ilgili konularda biraz gerildiniz. Gitmek istediniz, gidemediniz. Uzun yollar yapmak bazen zor oldu, bazen mecbur kaldınız.
Bu mecburiyet sizi biraz gergin yaptı. Uzun yolculuklarla ilgili zorluklar artık geride kalacak. Uzun yolculuklarla ilgili yeni konular karşınıza çıkmaya başlayacak. Son aylarda eğitimle ilgili konular sizi çok yordu. Bazen gerildiniz, bazen başarılar kazandınız. Bu haftadan sonra bu durum biraz daha devam edecek. Eğer sabırlı olursanız büyük başarılar kazanacaksınız. Bu hafta iş konularıyla yoğun olmaya başlayacaksınız. Bu yoğunluk bazen sizi bunaltacak derecede olabilir. İşinizle ilgili değişimlere de hazır olmalısınız. Sizin kontrolünüz dışında gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu ya terfi konusu olabilir, ya işten ayrılma konusu olabilir. İşinizde yer değiştirme, iş yerinizi değiştirme de olabilir. Bunlarla ilgili yapılan planlarda, değişimlerle de karşılaşabilirsiniz. Yeni iş arayanlar bu hafta iş başvurularını yapmak için güzel bir hafta olacak. Mümkün olduğu kadar sürekli iş başvurusunda bulunun. İş görüşmelerine gidin. Bu görüşmelerden sonuç alacaksınız. Başvuruların cevaplarını önümüzdeki haftalarda alabilirsiniz. Bu hafta işle ilgili görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Sosyal mecralardaki işlerle ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Bu işlerle ilgili daha fazla nasıl para kazanılır, bununla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Olumlu sonuçları önümüzdeki haftalarda alabilirsiniz. Bu hafta işlerinizle ilgili sözleşmeler yapabilirsiniz. Eğer daha önceden planlarınız varsa imzalarınızı atabilirsiniz. Sözleşmeleri ve imzaları 27 Eylül'den sonraya bırakmayın. Daha öncesinde imzaları atmaya çalışın. Bu hafta başında çocuklar veya çocuklarınızla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Çocuk konusundaki konuları toparlayacaksınız. Sene başından beri aşk konusunda daha özgür düşünceler içinde olmaya başladınız. Aşk konusundaki eski düşünceleriniz, eski fikirleriniz değişmeye başladı. Ancak bunu aşk ilişkinize yansıtmanız da zor oldu. Şimdi bu konuları düşüneceksiniz, muhakeme edeceksiniz. Nerede hata yaptığınızı sorgulayacaksınız. Nerede doğru karar verdiğinizi sorgulayacaksınız. Bu hafta eski aşk konusu da tekrar gündeme gelebilir. Bu ani bir durum olabilir. Ani kararlar da alabilirsiniz. Hafta başında kendi içinize çekilmek isteyeceksiniz. Son haftalardaki konuları muhakeme etmek isteyeceksiniz. Enerjinizi toplamak için bunu yapmanızda fayda var. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. İş görüşmeleri için, ilişkilerinizle ilgili görüşmeler için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Kendinizi iyi ifade edebileceğiniz için başarılı olacaksınız. Hafta sonunda para konuları gündeme gelecek. Son aylarda para konusunda beklentileriniz hep boşa çıktı. Hafta sonunda parayla ilgili ani bir durum olabilir. Bu olumlu bir gelişme olacak. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 13-19 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Para konusunda bu hafta işlerinizle ilgili para konusunda şanslı olacaksınız. Özellikle madenle ilgili, altın gibi, petrol gibi yeraltı kaynaklarıyla ilgili işleriniz varsa bu işlerinizden para kazanabilirsiniz. Özellikle önümüzdeki hafta bu işlerden beklediğiniz paraları da alabilirsiniz. Son haftalarda finansal olarak zor bir süreç geçirdiniz. Bu hafta bu konular biraz daha devam edecek. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Borç alacaklarınıza dikkat etmelisiniz. Bunları bu hafta hızla tamamlamaya çalışacaksınız. Bu hafta uzun yolculuklar yapmaya başlayacaksınız. Bu hafta biraz olsun gezmek size iyi gelecek. Bu hafta uzun yolculuklar yapacaksınız. Eğitimle ilgili konularda bu hafta görüşmeler yapacaksınız. Ya eğitim alacaksınız ya eğitim vereceksiniz. Bunlarla çok yoğun olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda sözleşmeler yapabilir, imzalar da atabilirsiniz.
Yurt dışında işiniz varsa, şehir dışında işiniz varsa bu işlerle ilgili uzun yolculuklar yapacaksınız. Bu işlerinizde daha fazla yoğun olmaya başlayacaksınız. Yeni planlar yapmaya başlayacaksınız. Banka işlemleriniz varsa, yatırım konuları hala gündeminizdeyse bunları hızla toparlamaya çalışacaksınız. İşlemlerinizi hızla gerçekleştireceksiniz. Bazen detaylara çok fazla takılabilirsiniz. Bu sizin hızınızı düşürebilir. Dikkat etmelisiniz. Yeni aşk arayanlar, işle ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Eğitimle ilgili işleriniz varsa, mistik konularla ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerden de daha fazla para kazanabilirsiniz. Sene başından beri Satürn sizi eğitmeye çalıştığı, disiplinli olmanız için sizi eğitmeye çalıştığı, siz özgür çalışmayı seven birisiniz, özgür düşünmeyi seven birisiniz, düşündüklerinizi de hemen uygulamak isteyen birisiniz, plan yapmayı sevmezsiniz ancak Satürn sizi bu konularda eğitmeye çalışıyor. Sene başından beri de bunu anlamaya başladınız. Umarım başladınız. Şimdi bu öğrendiklerinizi muhakeme etme süreci yaşıyorsunuz. Sene başından beri Satürn size neyi öğretmeye çalıştı? Nelerden ders çıkartmalısınız? Bunları iyi analiz etmelisiniz. Dersler çıkartmalısınız. Ekim ortasından itibaren bu derslerden sınavlar olmaya devam edeceksiniz. Buna göre iyi çalışmalısınız. Sene başından beri hemen her konuyu abarttınız. Karşınıza çıkan fırsatları devam edeceğini sandınız. Elinize gelen parayı daha da akacak sandınız. Yatırım yapmadınız, birikim yapmadınız. Temmuz başından beri bunları daha iyi anlamaya başladınız. Keşke demeye başladınız. Şimdi bu konuyu iyi muhakeme yapın. Sene başından beri elinize hangi fırsat geçti? Siz bu fırsatları nasıl değerlendirdiniz? Nasıl fırsatı çeviremediniz? Bunları iyi muhakeme yapın. Ekim ortasından sonra tekrar karşınıza fırsatlar çıkacak. O zaman daha bilinçli olun. Fırsatları olumlu yöne dönüştürün. Sürekli akacak sanmayın. Birikimler yapın. Bu para olabilir, bilgi olabilir, çevrenizdeki kişilerden alacağınız destekler olabilir. Bunları iyi düşünün çünkü birikim yapmak için Aralık 2021'e kadar zamanınız olacak. Hafta başında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Sosyal mecralarda daha fazla zamanda geçirebilirsiniz. Hafta ortasında biraz karamsar bir havada olabilirsiniz. Kendi içinizde bazı konuları çok fazla konuşacaksınız. İç sesiniz sizi karamsarlığa sürükleyebilir. Doğada vakit geçirerek bu durumdan kurtulmalısınız. Hafta sonunda enerjiniz yüksek olacak. İçiniz içinize sığmayacak. Uzun yolculuk yapabilirsiniz. Enerjinizi kullanacağınız konulara odaklanabilirsiniz. İş görüşmeleri için, aşk görüşmeleri için hafta sonuna randevu verebilirsiniz. Bu görüşmelerde güçlü olacaksınız, başarılı olacaksınız. Sınavlarınız da varsa hafta sonunda başarılı olabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Balık burcu olanlar 13-19 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Parayla ilgili bu hafta uzak yerlerden haber alabilirsiniz. Yurt dışından, eğitimle ilgili alanlardan, şehir dışından beklediğiniz para konuları varsa bunlarla ilgili olumlu gelişmeler olacak. Para elinize gelecek. Son aylarda ilişkilerinizle ilgili konular gündemimizdeydi. Evlilik planı olanlar bunu gerçekleştirdi. Yeni bir hayata başladı. İlişkisinde sorun yaşayanlar sürekli bunu muhakeme etti. Bu haftada ilişkiler konusu hala gündemimizde. Hala gergin durumlarda var. Zaten son bir senedir tutulmalar ilişkiler konusunda sizi zorluyor. 2007-2009 arasında başlayan veya o dönemlerde sorunlar yaşadığınız ilişkileri son bir senedir sorguluyorsunuz.
Bu ilişkilerle ilgili kararlar almak zorundasınız ama bu kararları bir türlü kabul etmek istemiyorsunuz. Şimdi hem tutulmalar, hem Mars, hem Güneş, hem de önümüzdeki hafta gerçekleşecek dolunay daha fazla baskı yapmaya başladı. Bitmesi gerekenler artık bitmeli, gitmesi gerekenler artık gitmeli. Eğer hayatınızda kalması gerekiyorsa zaten tekrar karşınıza çıkacak. Ama önce siz bir bırakın, tamamlanması gereken süreci tamamlayın. Tekrar başlayacak bir süreç varsa zaten siz isteseniz de istemeseniz de başlayacaktır. Ama bitmesi gerekenleri bırakmak zorundasınız. Siz yalnızlığı sevmeyen birisiniz. Hayatınızda hep biri veya birileri olsun istersiniz ama Satürn sene başından beri kendi benliğinizin farkına varın diyor. Kimseye muhtaç değilsiniz diyor. Bunu öğrenmeniz için de sürekli karşınıza öğretiler gönderiyor. Bunları iyi algılayın, kendinizi eğitin, benliğinize, kendinize güvenin. Kendi kendinize yeteceğinizi görün, kaybetmekten korkmayın. Böylece daha özgür olacağınızı da göreceksiniz. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Önümüzdeki hafta burcunuzda yani Balık burcunda dolunay gerçekleşecek. Tamamlanması gerekenler tamamlanacak. Bitmesi gerekenler artık bitmeli. Böylece yeni bir hayata daha özgür ve daha özgüvenli devam edebilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Bu hafta banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Borç alacak konularıyla ilgileneceksiniz. Bu konularda imzalar da atabilirsiniz. Eş veya ortaklıkla ilgili hukuksal konularda gündeminizde ise bunlarla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Bunlarla ilgili imzalar da atabilirsiniz. Bu hafta harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Çok fazla harcama yapabilirsiniz. Bu da ilerleyen zamanlarda sizi parasal olarak zorlayabilir. Bu hafta eşinizle veya partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Romantik planlar yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar daha fazla olacak. Miras konusu gündeminizde ise bununla ilgili konular bu hafta daha fazla karşınıza çıkacak. İşlemlerinizi hızla tamamlayabilirsiniz. Yeni yatırım konuları, yeni sözleşmeler gündemimizde olacak bu hafta. Bunlarla ilgili imzalar da atabilirsiniz. Yeni iş arayanlar, finans sektöründe, hukukla ilgili sektörde, gizli bilimlerle ilgili alanlarda, sanatla ilgili, hukukla ilgili alanlarda işler karşınıza çıkabilir. Algılarınız açık olsun. Hafta başında işle yoğun olacaksınız. İşlerinizle ilgili görüşmeler için hafta başına randevu verebilirsiniz. Hafta ortasında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Sosyal çevrelerde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Ancak bu ortamlarda biraz karamsar düşünceler içinde olabilirsiniz. Hafta sonunda yaklaşan dolunayın da etkisiyle iç dünyanıza yöneleceksiniz. Kendi halinizde kalmak isteyeceksiniz. Enerjinizi iyi yönetebilirseniz iyiliklere doğru ilerleyebilirsiniz ama yüksek enerjinizi iyi yönetemezseniz kendinize veya çevrenizdekilere zarar verebilirsiniz. Hafta sonuna dikkat edin. Bazı konularla yüzleşin. Artık kararlarınızda net olun. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz.